And that allows us to think of hypnosis rather than define it, to think about it as an experience where there's focus and absorption that we can agree on and call it hypnosis. O zaman diyor hipnozun tanımı daha çok gündelik aktivitelere böyle kendimizi hani daha fazla vermemiz halindeki, daha çok odaklanmamız halindeki bir deneyime dönüşüyor. And if anyone on this call were to notice themselves or notice someone that they're with when they're watching television or reading a book, they would see focus and absorption. They would see evidence of the common everyday trance. Buradaki şu anda diyor bu bağlantıda olan kişiler arasında da olacaktır. Kitap okurken ya da işte herhangi başka bir aktiviteyi yaparken, evet ben kendimi çok kaptırıyorum diyen kişiler buradan da çıkacaktır. And if you were to pay attention to your experience now, as you listen to me and you start to focus on what I'm saying, there could be some absorption and some changes happening in your physiology. Mesela diyor şu anda ben konuşurken bile diyor benim sesime biraz fazla dikkat gösteriyor olsanız bu anın içine de çekilebilirsiniz ve sizin fiziksel durumunuzda bir takım değişimler başlayabilir. Nothing weird, nothing strange, just natural. Ya bunların hiçbiri garip ya da böyle absürt bir durum değil. Hepsi doğal şeylerden bahsediyoruz. When we focus on something and get absorbed, there are changes in our blinking, our breathing, and our circulation. Şimdi de biz böyle bir şeye odaklanmaya başladığımız zaman vücudumuzda olan değişimler genelde göz kapaklarımızı kırpmamızla ilgilidir. Soluk alıp verişimizle ve dolaşımımızla ilgilidir. Usually when we focus and get absorbed in something like reading a book, our blinking slows down, our breathing slows down, and our circulation slows down. Biz böyle diyor işte okuduğumuz şeye vesaireye odaklanmaya başladığımızda ve bu anın içine geçtiğimizde mesela göz kırpmamız yavaşlar, soluk alıp verişimiz yavaşlar ve dolaşımımız yavaşlar. And so if we can be with someone, anyone, with a client, and ask them to get focused and absorbed in something, and then notice their blinking and breathing and comment about it, that can be a way of easing someone into a hypnotic experience. Herhangi biri de olabilir diyor. Bir danışanınızda da olabilir. Onların bir şeye odaklanmasını sağladığınızda ve bunun içine çekildiklerinde bu bahsettiğimiz değişimlerin olduğunu, yavaşlamaların olduğunu görüp bunlarla ilgili yorum da yapabiliriz. And so if I were to invite everyone on this call to just find something to look at, something to focus at on either my face or my voice or something on the wall or anything, and just focus on that and let yourself become absorbed in that, and then notice any change in your blinking, in your breathing, in the stillness in your body. Biz şu anda diyor bu aramada olan kişilere de desem ki benim sesime olabilir, benim görüntüme olabilir, duvarda gördüğünüz herhangi bir şey olabilir. Buna odaklanın, bunun içerisine çekilmeye çalışın desem, sizler de kendinizde işte bir takım yavaşlamalar, mesela göz kırpmadaki yavaşlama gibi şeyleri fark etmeye başlayabilirsiniz. And I'm speaking about the focus and absorption and the everyday trance so that we can have an easy, natural approach to the experience of hypnosis. Böyle diyor yani odaklanmaktan, içine çekilmekten ve her zamanki yani gündelik aktivitelerden bahsettiğimiz zaman aslında hipnoz kavramı çok kolay anlaşılabilir bir kavrama dönüşüyor. And we're going to play with that in this call so that you can experience it yourself and know what it feels like for you. Biz diyor bugün de bunu bir şekilde deneyeceğiz. Dolayısıyla bunun neye benzediğini, nasıl bir deneyim olduğunu siz de biraz görmüş olacaksınız. The other important focus that I want to invite us to look at is that people have more resources and abilities than they realize.
Şu anda da sizin dikkatinizi vermenizi istediğim şey aslında kişilerin bu işi yapabilmek için daha fazla tahmin ettiklerinden daha fazla kaynağa sahip oldukları. And Erickson shifted the focus of therapy, not only hypnosis, but therapy in general, from an understanding of the past and shifted the focus to a preferred future. Erickson'un burada yapmış olduğu şey de diyor aslında terapinin odak noktasını geçmişin anlaşılmasından daha çok geleceğe odaklanılmaya çevirmiş olması. He was a farmer, so his approach was very practical, not theoretical. Onun diyor bu kadar hani öne çıkmasını sağlayan şey aslında kuramının çok böyle kuramsal bir şey olmaktan daha çok uygulamaya yönelik bir şey olması. And he said that in his experience, people came to therapy not primarily because of an unchangeable past, but because of some discontent in the present and a desire to better their future. Ona göre de zaten onun danışanlarını terapiye getiren şey değiştiremedikleri bir geçmiş meselesi değil, daha çok hani müdahale etmedik istedikleri bir gelecek konusu. So that there was a drastic shift from understanding the past cause to creating a preferred future. Dolayısıyla orada bir değişim var diyor. Terapinin odak noktası aslında geçmişin değiştirilmesi, anlaşılmasından daha çok istenilen geleceğin oluşturulabilmesine, yaratılmasına dayanıyor. And he told me personally that when a client comes to see you, they always bring their solution with them. Ve bana diyor kişisel olarak da şöyle söylemişti. Kişiler terapiye geldiklerinde aslında çözümleri de kendileriyle beraber getirirler. Only they don't know that they bring their solution with them. Ve çözüme getirmiş olduklarında farkında değillerdir. So have a very nice time talking with your clients, helping them to discover the solution that they brought that they didn't know that they brought. Dolayısıyla siz danışanınızla çok keyifli bir zaman geçirirken aslında onların işte bu bilmedikleri çözümü keşfetmelerine yardımcı oluyorsunuz. When I heard that, I liked the mood of that very much. I liked the fact that it was looking for strengths in people rather than defects. Dolayısıyla ben diyor aslında onu dinlediğim zaman bu motivasyonu çok sevdim diyor. But I had a problem, and that was if they bring their solution, how can we help them to find it? Ama diyor ki kafamda da bir soru vardı. Eğer onlar çözümü kendileri getiriyorlarsa bunu tanımlamalarını nasıl sağlayabiliriz? And I've discovered with others that when we do something that we like to do, we have all the resources that we need to manage that. Konu diyor o noktada kişilerin yapmayı sevdiği bir şeye geliyor. Eğer diyor bundan bahsetmeyi başarabilirsek o zaman bütün kaynaklara da erişmiş oluyoruz. If someone likes riding a bicycle, if they fall off, they get back on. If the chain comes off, they fix it. If they get wet, they cope with that. Şimdi diyor mesela kişiler bisiklete binmeyi seviyorlarsa o zaman diyor o bisikletin işte o zinciri çıkarsa onu yerine takarlar. Düşerlerse geri binerler. Bisiklette bir sorun olursa bunu tamir ederler. If someone likes gardening and they're pruning a rose and they get scratched, they can manage that. Mesela diyor bir kişi eğer işte bahçeyle uğraşmayı seviyorsa ve işte gülleri dikerken bir şekilde diken onu çizerse bununla nasıl baş edeceğini biliyordur. If someone likes cooking, they taste the food, and if it's not tasty enough, they add something, they change something, they are flexible with the ingredients, otherwise they wouldn't like cooking. Şimdi diyor mesela yemek yapmayı seven birinden de bahsediyorsak onlar da yemeği bir tadacaklardır. Eğer istedikleri gibi olmamışsa ona göre bir şey ekleyeceklerdir, bir şeyleri değiştireceklerdir. Böyle yapmasalar, bu esnekliğe sahip olmasalar zaten pişirmeyi sevemezler. So we can begin to explore hypnosis
as a way of generating solutions by starting with what someone likes to do. Dolayısıyla biz hipnozu deneyimlerken aslında problem çözümlerine bakmaya kişinin sevdiği bir aktiviteden doğru bakıyoruz. If we ask someone, what do you like to do, and what do you like about that, we can ask them to start to remember that, to experience that, to get focused on that, to get absorbed in that, and we have then all of the ingredients for creating a hypnotic experience. Dolayısıyla diyor ki hipnotik bir deneyim oluşturabilmek için biz kişilere işte siz ne yapmayı seviyorsunuz ve bunu yapmakla ilgili neyi seviyorsunuz diye soruyoruz. Daha sonra kişinin işte bu deneyime odaklanmasını, bunun içerisine çekilmesini istiyoruz ve böylece hipnotik deneyimi oluşturabiliyoruz. So in a moment, I'm going to invite everybody to have an experience of getting focused and getting absorbed in something that they like to do. But before that, I'm wondering, are there any questions so far about what I've said about hypnosis or about what you like to do? Any questions so far? Aha. Bir deneyimleme yapacağız dedi. Dolayısıyla herkesin hani sevdiği bir şeye odaklanmasını isteyeceğim ama diyor bu deneyime geçmeden önce buraya kadar anlattıklarımla ilgili sorularınız varsa bunları alabilirim dedi. Let me check the checkbox by the way. If there are any questions. I don't think so far. But, No questions? I don't see any questions in the chat box so far. Arkadaşlar şimdiye kadar ki hocamızın anlattıklarıyla ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz hemen. Bir bakalım birkaç saniye. Let's give them a few minutes to see if they are typing any questions, if it is okay for you. Yes. One question is might be a little bit personal. Do you have a YouTube channel? I don't. But I have a lot of videos on YouTube. I don't have a channel. So perhaps I do have a channel. Maybe I do have a channel. Yes. Might be a good idea. Yeah. Okay, diyor ki benim bir kanalım yok YouTube'da ama YouTube'a yüklenmiş pek çok videom var. So if you go to YouTube and search my name, you will find some videos. İsmimle ararsanız diyor YouTube üzerinden bazı videolar bulabilirsiniz. Could you repeat the first questions at the onset of the therapy? At the beginning of the therapy, could you repeat the first question? Oh, what do you like to do? Ne yapmayı seversiniz diye soruyoruz dedi. And what do you like about that? Ve bununla ilgili neyi seversiniz diye. Yeah, they're the first questions. Okay. Any other? Anything else? Sesli soru sorabilir miyiz? Sorabilirsiniz tabii. İyi günler. Ben Bakü'den katılıyorum sizlere. Böyle bir sorum olacak. Yani aslında biz sevdiğimiz şeyleri yaparken aslında zayıf taraflarımızı güçlendirmek yerine güçlü taraflarımızı mı kullanmamız gerekiyor? Bunu sormak isterdim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi soru şöyle. So he is asking a question about, he is saying that instead of strengthening our weak sides, are we supporting our strengths more and more doing these exercises? Could you say that again? Instead of, in therapy, people usually focus on our weak sides. So, and we are trying to strengthen in traditional therapies, we usually try to strengthen our weak sides. But in your approach, he's hearing like we are talking about using our strengths to improve our general abilities or solving our daily life problems. Yeah, for solving our general abilities and specific problems. So we are not focusing our weak sides or we are not focusing our problems itself, but we are using our powerful sides and our personal strengths to move on. So we are not trying to strengthen any weak sides directly, I mean. People come with problems, but instead of looking for the cause of the problem, we'll explore this. We're going to ask what's missing that if you had it, you would be okay. And then we're going to go looking for that. So
we are going to resolve problems, but starting with an experience where there are all the resources that someone might need. Aslında diyor probleme bir şekilde bakıyoruz ama probleme şöyle bir bakış açımız var. Burada neye sahip olsanız aslında problemi çözmeniz çok kolaylaşır. Dolayısıyla bununla ilgili bir kaynak araması, bir güç araması yapıyoruz ve bunun üzerinden çalışıyoruz diyor. So could please keep that question and let's see what happens as we spend some time together. See how that if what we're doing doesn't answer that question, please ask it again. Dolayısıyla diyor biraz neler yapacağımızı bir seyredin. Soruyu da aklınızda tutun. Eğer yapacağımız deneyim sizin bu soruyu çözmenize yardımcı olmazsa lütfen üzerine tekrar konuşalım dedi. I'm wanting to go step by step. First of all, to generate an experience of hypnosis and then how to use it. Öncelikle diyor bir hipnoz deneyiminin yaratılması üzerine gideceğiz. Sonra da bu deneyimi nasıl kullanabileceğimizi tartışmış olacağız. This is an artificial exercise because I'm talking generally, and in a person-to-person experience, in a situation like that, we spend a lot more time with what you like to do, a lot more. Maybe Şimdi diyor ki 5 aslında bu minutes. Şimdi diyor ki aslında burası yapay bir ortam ve biz biraz yapay bir deneyim yaşıyoruz şu anda. Ben diyor böyle genel olarak ortaya konuşuyorum yani ama diyor danışan olduğu zaman orada hani birebir de çok daha yakın ilgiyle çalışıyoruz ve bu çalışmalar için çok daha geniş zaman ayırıyoruz. Belki 10 dakika veriyoruz kişiye diyor yani. And I would invite her to have that exercise independently from us afterwards. And spend a long time in what she likes to do before she starts thinking of the problem. Dolayısıyla diyor ki ben size bunu kendi başınızdayken bir kere daha bağımsız olarak bir kere daha denemenizi öneriyorum. Ve yapmayı sevdiğiniz şeye girişte çok daha fazla zaman ayırın diyor. Önce ona çok daha fazla odaklanın problemin kendisine geçmeden. Did anyone solve their problem? Aranızda sorununu çözmüş olan var mı? So he is mentioning about the problem that he recently experienced was a conflict with his mom, and he felt very angry and frustrated during this problem. And finding out what's missing for him was a little bit complicated for him, so it wasn't easy to find it out very quickly. But when he went deeper and deeper, he realized that it was respect actually. And when he found it out, he smiled himself. You know, and and he felt better. Very good. Oh, that's very nice. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyoruz size. Okay, she said that first of all, I've asked a few questions because she didn't give me any information about the activity she liked. She mentioned about the problem, and I asked her, "Did you use your favorite activity in there?" And she said that she attended the meeting a little bit late. So she missed a few parts about this favorite activity, and you know, she didn't use it. But she mentioned about the problem she recently experienced about the relationship with older people, like mother. It wasn't her mother, but she's talking about some authority figures and older people that are trying to teach her something or imposing their own ideas or maybe manipulating her in some ways. And she feels like she's not able to accept it. So she's rejecting these behaviors. And after a while, there's happening a disconnection between them. They started not to see each other. And this is the problem for her. So when she asked her what is missing, she realized that maybe she needs to love and accept the situation. You know, maybe acceptance might be what is needed in there. But also she has a question in her mind, if I be more accepting, then what if they start to manipulate me? So she still couldn't figure it out at the end. So finding out what's missing, possibly acceptance, is not an answer, but it's something different to try, and that'll either help or not. But there's something that you can play with, something that you can try there. That's new.
Dolayısıyla diyor ki yani kabul etmek illaki sizin orada aradığınız hani tamamıyla doğru cevap olmayabilir ama size deneyebileceğiniz başka bir şey verebilir. Dolayısıyla ara ara mesela onu deneyebilirsiniz. Because acceptance doesn't mean agreement or doesn't mean being passive. Acceptance simply means that if it's raining, it's raining. If it's hot, it's hot. It's just that. You can do something. If you say, it's raining, I have to accept that. It doesn't mean that you can't use an umbrella. Şimdi diyor ki orada güzel bir örnek verdi. Diyor ki eğer diyor yağmur yağıyorsa yağmurun yağdığını kabul etmeniz gerekiyor. Bu illa ona boyun eğmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Yağmur yağarken siz hala şemsiyenizi kullanabilirsiniz. Yani hani bunda bir sıkıntı yok diyor. Ama belki diyor hani kabul etmek sizin için böyle bir şey gerektiriyor olabilir. I think she liked the idea. So she's asking about the exercise. So while she's looking at the missing part, on the other hand, also she has to think about something she likes as well, right? Okay, very good. So what we're doing Evet, öyle here, yapmanız gerekiyor. we're just playing. This is not, what we're doing here is not enough. We're just playing as an introduction. Şimdi bizim burada yaptığımız şey tabii ki de tamamıyla yeterli bir şey değil. Biz burada küçük bir örnekleme yapıyoruz yani şu anda. Tamam, teşekkür ederim. So I'm She's really thanking to you. I'm just wanting to introduce some ideas, to introduce and to start to play with them. So then later we can develop them. What we're doing here is not enough. It's just the beginning. Bizim diyor burada yaptığımız şey tabii ki tamamıyla yeterli bir şey değil diyor. Ben size sadece bir takım böyle giriş fikirleri veriyorum. Sonra bunları zaman içerisinde geliştirebiliriz tabii ki. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? There is another question if you are okay with that. Please. İlgi Hanım devam edebilirsiniz. Şöyle, ben de şunu keşfettim açıkçası. Problemin kaynağını gördüm galiba. Aslında favori aktivitemde, yani sevdiğim aktivitede bir şekilde o problemle karşılaştım ve sonra problemime döndüğüm zaman da aynı duyguyu orada hissettim. Aslında problemimin kaynağının bir duygu olduğunu hissettim. Yani bunu keşfettim açıkçası. Mesela kaygı duygusu geldi. İkisinde de kaygı duygusu geldi. Belki de problemin kaynağı kaygıydı. Hocamla bunu paylaşmak istedim. Acaba bulmamızı istediği şey o muydu iki egzersizin arasında? Okay. So the question is, she said that when she's doing the exercise, she's kind of saw the source of the problem in her favorite activity as well. And when she's doing her favorite activity and when she's looking at the problem itself, in both cases, she felt the anxiety. And what do you think about it, actually? So this is the question. Is it something happening usual? Do you expect that, feeling the anxiety in both cases? What do you think for that? I don't know. I don't expect Bilmiyorum diyor. anything. I don't expect anything except we want to help someone to feel more the way they want to feel. Biz aslında diyor bir şey burada beklemiyoruz, bir beklentimiz yok. Sadece diyor kişilerin daha çok olmak istedikleri gibi hissetmelerini bekliyoruz. We want to help someone to move from the problem towards the solution. Biz aslında kişilerin problemden çözüme doğru ilerlemelerini istiyoruz. Sometimes this is enough to resolve the problem, so completely. And sometimes it's just a baby step towards it. Bazen diyor bu tip bir çalışma problemin tamamını çözmek için yeterli olabilir. Bazen bu sadece küçük bir bebek adımı kadar da kalabilir yani. People are different. İnsanlar farklılar birbirlerinden. Human beings are, we're not the same. We're different as our fingerprints. Biz diyor aslında parmak izleri kadar birbirimizden farklıyız. The beautiful thing about asking about what do you like and what's missing is that we help as a therapist to find out who this
person is, so that we can do something useful for them, not for a condition, but for this person. Şimdi diyor ki bizim aslında soruları sorarken, yani ne yapmayı seversiniz ve probleminizde ne eksik diye sorarken aslında bulmaya çalıştığımız soru, yani bulmaya çalıştığımız yanıt bu kişi kim? Biz bir duruma çözüm bulmaya çalışmıyoruz ve biz bir kişiye çözüm bulmaya çalışıyoruz. In my view, we are never dealing with anxiety or depression or PTSD. We're always working with the person to help them resolve their suffering and be more the way they want to be. Dolayısıyla benim görüşüme göre biz tekil olarak işte kaygıyla, tekil olarak depresyonla, tekil olarak travma sonrası stres bozukluğuyla çalışmıyoruz. Biz yani acı çeken bir problemi olan bir kişiyle çalışıyoruz ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de burayı anlamaya çalışmıştım. Okay. Now it's more clear for her. She's thinking to you. Oh, good. Thank you. So maybe you can teach me something, Olga. How do I say thank you in Turkish? It's the hardest word ever. Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkürler. It's the easier. Teşekkürler. 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 Okay. Now, I'm a slow learner. It is okay. We have such sounds. It's not easy, I know. So you are totally fine with it. Very good. Very good. Soru şu, so there is a question for you and she's asking that if you are going to explain the hypnosis relationship with the unconscious. And I said that at the beginning you said that you are not using it with the traditional way. She had a therapy with the hypnosis in the traditional way and for the cleaning of traumatic events. And she said that it was a good experience for her. So she wants to, I think, hear more about it if you have any idea about this unconscious and hypnosis relationship. Milton Erickson talked about the unconscious a lot. Aslında diyor Erickson'un kendisi de bu bilinçaltından, bilinç dışından çok bahsetti. I have a preference for avoiding technical words and making things complex. Aslında diyor ben bu teknik kelimelerden işleri karmaşık hale getirmemek için kaçınma eğilimindeyim. I prefer to talk about things that we are aware of and things that we're not aware of. Ben diyor farkında olduğumuz şeylerden konuşmayı, farkında olmadığımız şeylerden konuşmayı tercih ediyorum. The things that we do and things that we intend to do, things that we do intentionally and things that we do automatically. Dolayısıyla diyor bizim konuşmayı tercih ettiğimiz şeyler isteyerek ve otomatik olarak yaptığımız şeyler. So I'm just using ordinary words to say consciously our conscious mind wants us to do this, but our unconscious mind knows how to do it. Dolayısıyla diyor ki söylemeye çalıştığım şey aslında bilinçli zihnin yapmaya çalıştığı şeylerin bilinç dışında da yapılışıyla ilgili bir şekli var. So there are a lot of things that we are unaware of that are in our unconscious. Farkında olmadığımız pek çok şey şu anda bilinç dışındalar. My preference is to talk about we don't need to be aware of something to learn something. Bir şeyi öğrenebilmek için farkında olmadığımız bir şeyi de keşfetmeye ihtiyacımız yok. Benim fikrime göre diyor. But that's just my preference. So if anyone wants to talk about the unconscious mind or use it, fine. Ama diyor bu sadece benim fikrim yani. Eğer hani varsa diyor bilinç dışıyla çalışmak isteyen çalışabilir. Benim için bundan sıkıntı yok. So I hope that's an adequate response. I don't want to negate the interest in the unconscious mind. It's just something that I'm not interested in. Yani ben şu anda bir hani tartışma yaratmak niyetinde değilim ama diyor benim yani fikrim ben bilinç dışına bakmak amacında değilim yani. I hope that's okay. Umarım diyor sizin için de uygundur bu.
She's nodding, so probably it's okay for her. But now I've already forgotten. I'm Evet, thinking cevap verelim. Teşekkürler. Tatsiki, but it's not that, is it? How do I say thank you? Teşekkürler. Testicular. Aha. Testicular. Good. It's not easy, I know. You started from the verse. Very good. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hocamız bize şunu yaptırmaya çalışıyor. Bilinçaltından ziyade biz bilinçli bir şekilde bu sevdiğimiz şeyleri yaparken hissettiğimiz duygusal durumda o sorunlu anlarda da o şekilde davranmaya geçişi hızlandırırsak, onu sağlayabilirsek zaten bunu bir alışkanlık haline dönüştürürsek bu bizim için bir kazanım olur. Tabii bu bir irade gerektiriyor, belli bir süreç gerektiriyor. Bunu sık sık her sorunla karşılaştığımızda bilinçli bir şekilde o hani bilinçaltından ilgilenmemesinin nedeni ben ona bağlıyorum. Biz bunu bilinçli bir şekilde hızlandırırsak, belli bir aşama kaydedersek bu konuda zaten otomatik olarak bu bizim alışkanlığımıza dönüşür. Biz o zaman bir şeyleri kontrol etmeye başlayabiliriz. O yüzden bilinçaltıyla değil de bilinçli bir şekilde buna yönlendiriyor bizi. Zaten bilinçaltında da biz bir şeyleri böyle artık düzeltmeye başlarız diye anladım ben. So she has a comment about your division between the unconscious and conscious, and she said that we are working about conscious because if we are, finding a way to correcting our emotional states, doing by some activities or imagining some activities that we like, and if we can apply that in the daily life situations or, the things that we encounter during the day, then if we do them repeatedly and, frequently and in an often way, then it may become a habit, and we can learn it, and it may help us to control our emotions and feelings in that way. So this is her comment. Yeah. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah. Very good. Exactly. Mm-hmm. And to me, Mm-hmm. that's an example of learning. So we can do something repeatedly over and over and learn it that way. Sometimes we see something and we learn it like that and we've got it. Mm-hmm. But it's a process of learning. Diyor ki yani evet diyor bu tamamen öğrenmeyle ilişkili. Bazen öğrenme çok sık tekrar gerektirebilir. Bunu üst üste yapmamız gerekebilir. Bazen de bir şeyle karşılaşırız ve öğreniriz. Yani hani birden de olabilir. Ama her ne şekilde öğreniyorsak olalım sonuçta bu bir öğrenme süreci yani. If we think of a problem as being there's something wrong with someone, we need to fix them. If there's something missing that they need to learn, then there can be a respectful process so that there's no pressure on anyone. Şimdi diyor ki yani şöyle bir şey, bu insanla ilgili bir şey yanlış diye bakmak var ve o insanı tamir etmeye, o insanı onarmaya çalışmak var. Bir de bu insanla ilgili bir şey eksik diye bakıp hani onu telafi etmeye çalışmak var. Eğer diyor bu yöntemle bakarsak çok daha saygılı bir çerçeveden de bakmış oluyoruz. So, let's see if there are any questions that someone has now. We wanted to have some time for questions about hypnosis or about this process or about me. Or about it. I am also checking the chat box if it is okay for you. So I am trying to pick the questions which might be most useful in some cases. So one question is about unwilling to open himself, herself, and about the resistance. So if people are showing some resistance and they are not willing to open themselves, so what do you offer or what can we try in that case? Well, I think resistance is a very interesting concept. Bence diyor direnç çok değişik bir kavram yani. And I notice that if someone pushes me to do something I don't want, I become very resistant. Ben diyor şöyle bir şey fark ediyorum. Eğer kişiler beni istemediğim bir şey yapmaya itiyorlarsa ben çok dirençli hale gelebilirim. If someone invites me to do something that I like to do, I'm not slightly resistant.
Ama diyor insanlar beni yapmayı sevdiğim bir şeye davet ederlerse o zaman direnç ihtimalim azalıyor tabii. So I like to say there are no resistant clients, just resistant therapists. Ben size diyebilirim ki diyor aslında dirençli danışan yoktur, dirençli terapist vardır. And I'm saying that not because I want to be right, but because I find it more useful. Bunu sadece haklı olmak için söylemiyorum. Bunu daha işe yarar bulduğum için de söylüyorum. If I ask a client to do something and they don't do it, it may be that I need to ask them to do something different. Eğer diyor ben kişiye bir şey yapmasını söylüyorsam ve o kişi hani bunu yapmıyorsa o zaman benim sorumu değiştirmem gerekiyor olabilir o noktada. So I find it much more useful to think of if a client is showing up as resistant to me, to ask myself, what do I need to do differently so that they won't be resistant? Eğer diyor o noktada danışanım bana karşı bir direnç gösteriyorsa ben kendime neyi değiştirirsem hani danışanım direnç göstermez diye soruyorum. So I find it useful to think that resistance in a client is an indication for me to be more flexible. Dolayısıyla Yeah. Dolayısıyla diyor danışanın dirençli olduğunu görmek bana nerede daha esnek olmam gerektiğini sorduruyor. If I've found that if I say someone's resistant, then there's something wrong with them and they need to be fixed. Eğer dersem ki diyor işte birinde çok direnç var, işte o insanla ilgili bir şey yanlış, o zaman onların onarılması, tamir edilmesi gerekir. So then they've got their original problem and they've got their resistance. So we've just increased the amount of problems that someone has. Şimdi diyor ki eğer hani dersem ki sizin direnciniz de var, hem de kendi problemleri vardı. Üzerine bir de direnç problemini ekledim. Daha çok problemleri oldu bu insanların. But if I think they appear resistant, so I need to do something different, then that keeps it simple and I can be more flexible and look for something that's going to fit them better. Ama diyor yani bu direnci benim sorularıma yönelik bir şey algılarsam, kendimi daha esnek olmaya sevk edersem o zaman hani çalışmayı da rahatlatmış oluyoruz aslında. If I want to buy a new pair of shoes and someone gets a shoe that's too small for me, my foot is going to be resistant. Mesela diyor ki ben ayakkabı almaya gideyim ama bana ayağıma küçük ayakkabı versinler. Ben de ayağımı onun içine sokmaya çalışayım. Ayağım direnç gösterecektir. But if they find a shoe that fits my foot, I'm not going to be resistant. Ama diyor ayağıma uygun ayakkabı bulurlarsa niye direneyim? So I think that therapy is like that. Terapi de bence diyor böyle yani. Hı hı. Okay. If it is okay for you, I am skipping the questions about the unconscious. Please. If it is okay, can I skip the questions about the unconscious, or do you want to hear them? Well, that's if there's a lot of questions about the unconscious, then let's have some questions about it. Yeah. For example, they are asking how we can work with the unconscious in this approach. Well, now. Soru sorabilir miyim? Bir tane yönelttim. 2 dakika izin verirseniz ondan sonra alalım. Bilinç dışı nasıl çalışılabilir bu ekolde diye bir soru vardı chatbox'ta. Onu yönelttim hocaya. Ondan sonra alayım sizin sorunuzu. In that last exercise, I asked some questions and offered some possibilities. Ben diyor son çalışmada size bir takım sorular sordum ve bir takım nasıl diyelim fırsatlar önerdim. And I don't need to know what each individual person liked or what was missing for them in their problem. Ve kişisel olarak kimin ne problemi var ve bu problemde ne eksik, onlar neyi seviyorlar bilmem gerekmiyordu. And someone said that what was missing for them might be acceptance, but they were not sure about whether that was going to be okay or not.
Mesela diyor örneklerden birinde işte kişilerden bir tanesi kabul ihtiyacından bahsetti ama bunun tam olarak uygun olup olmadığından da emin değildi. So that if we can increase the options that are available for someone, they can automatically explore and find something more useful than what they're doing now. Biz eğer kişiler için hani fırsatları çoğaltırsak onlar da kendileri için uygun olanı bulmaya daha çok imkanları olur. Now, I don't know how this is going to translate into Turkish, but I'll English, do my best. there's an English wit, Ogden Nash, and he made this little poem. The poem said, I might have to repeat this for you. The centipede, when asked which leg it would move, ended in a ditch. Okay, you need to repeat it. Give me one more try. Will I say it again? Yes, please. I'll just say it not like a poem, but the centipede, when asked which leg it would move, ended in a ditch. Şimdi diyor ki orada işte cadıya diyorlar ki bacaklarını şu şekilde kullan, oynat. So as long as the centipede isn't asked, he can move all of his legs automatically or unconsciously. Ama diyor yani aslında bu kendisinden istenmeden önce de zaten o kendi bacaklarını oynatabiliyordu. As soon as someone says, which leg? Problem. Ama işte hangi bacak diye sorulduğu andan itibaren diyor ortaya bir problem çıkıyor. So when we offer some possibilities to someone, we offer the possibilities without them knowing consciously how they're going to respond to that. Biz diyor aslında kişilere belirli fırsatları sunarken onların bilinçli olarak hangisine ne şekilde yanıt vereceğini bilerek sormuyoruz. So we can offer some options and assume that a client will take something useful. Biz dolayısıyla olabildiği kadar diyor aslında fırsatları danışanlarımız için açıyoruz imkanları ve onların işlerine yarayını içinden çekip alabileceklerini umuyoruz. When someone learns to walk, they think about how to move. A baby learns to have to think about where to put their feet. Şimdi bebekler ilk yürümeyi öğrenirken tabii üzerine işte ayağını nereye koysun düşünmesi lazım. When that baby has learned to walk, they don't need to think about it consciously. It's an unconscious learning. It's a habit. Ama diyor yani bir kere öğrenme tamamlandığında artık yürümeyi öğrendiğinde bu bir alışkanlığa dönüşüyor ve bilinç dışında kalıyor. So the unconscious mind can be thought of as the embodied learning that's in us automatically. It's been learned. Dolayısıyla bilinç dışı ile ilgili şeyleri aslında otomatik olarak öğrenilmiş bir takım davranışlar olarak da düşünebiliriz. And if someone has learned to walk, they can then later learn to run or skip. Bir kere diyor yürümeyi öğrendikten sonra ondan sonra koşmayı, işte tek ayak üzerinde sekmeyi de öğrenebilirler. And they might do that consciously, or they might somehow learn by watching and then automatically learning how to run or skip just by watching unconsciously. Bazen diyor öğrenme için kişinin özellikle üzerine düşüp öğrenmesi gerekebilir. Bazen sadece birini izleyerek bilinç dışı bir şekilde de öğrenebilirsiniz neyi nasıl yapacağınızı. So I think we can, to use the idea of the unconscious mind, we can work with the unconscious mind through the experience of learning without having to explain it. Dolayısıyla diyor öğrenme süreci içerisinden buna açıklamaya gerek kalmaksızın bilinç dışı davranışla da çalışabiliriz.
Now, I don't know whether that's an adequate response to that question. Bilmiyorum diyor, bu yeterince tatmin edici bir cevap mıydı sizin için? Hı hı. So I have to ask, is that a satisfactory answer or not? Is there something more? Another question that follows that. Teşekkür ediyorlar. So they are thanking to you. I think it was adequate for them. Do you understand your response for the unconscious? Okay. Okay, Mhm. good, good. Thank you. So what about the ending? What about the completing the sessions? So is there any specific way that you follow, like summarizations or mentioning about experiences or any kinds of instructions? What do you do when you are completing, finalizing your session? Yes. I like to finalize it by saying what's different now than when we started. Bitirirken diyor aslında başına göre şimdi ne farklı diye sormayı seviyorum. And if we listen to what someone says that's different, then we know what to say and what to do. Eğer diyor yeterince iyi dinlersek kişinin ne söylediğini, o zaman ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. If someone says, I feel a little bit better than I did, Mesela derse ki öncesine göre kendime biraz daha iyi hissediyorum. then how we finish that session is what can we do so that that little bit better becomes a little bit more better. Dolayısıyla ondan sonra soru söylüyoruz. Ne yaparsanız bu biraz iyilik hali daha iyi bir iyilik haline dönüşebilir. If someone says, I don't feel any different, Eğer feel the kişi same. derse ki hiçbir farklılık hissetmiyorum, then we can ask, well, what would have been useful? o zaman kişiye peki ne faydalı olabilirdi diye soruyoruz. If someone says, I feel worse now than before, Derse ki kendimi başa göre daha kötü hissediyorum. so then we can work out what to do differently next time. O zaman bir sonraki seansta hani neyi nasıl çalışmamız gerektiği üzerine konuşabiliriz. So I like to finish the session by saying what's different and then building on what the client says, not some kind of protocol from me. Dolayısıyla diyor işte ne farklı diye sorarak ve oradan gelen yanıta dayanarak neyi nasıl yapacağımı organize ediyorum. Bana kalmış bir şey değil diyor. If someone says, I feel better, but I'm not sure that I can continue to remember this, then we will give them some homework give them a recording or give them an exercise to practice. So if we find out what's different now, that gives us a clue about how to finish the session. Mesela derse ki diyor işte kendimi biraz daha iyi hissediyorum ama bu iyilik halini koruyup koruyamayacağımdan emin değilim diye. O zaman da diyor mesela danışana bir takım ödevler vermemiz gerekebilir. Mesela kayıt yapması gibi ya da evde uygulayabileceği bir takım egzersizlerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla tamamıyla danışandan gelen şeye göre bitiriyoruz aslında diyor seansı. So with all my answers, I never know whether the answer is adequate. So whoever asked that question, could you ask them, is that an adequate answer? Or is there something else? Of course I will ask. Diyor ki hani yanıtımın yeterli olup olmadığını bilmediğim için soruyu soran kişinin de bir yanıt vermesini rica ediyorum diyor. Merve Hanım sanırım. Yanıt yeterli mi sizin için? Yeah, it's very clear. Thank you very much. Good, good. I really love those questions because they help to clarify for everyone. Ben de bu soruları seviyorum çünkü sorular herkes için bir aydınlatıcı tarafı oluyor. And I want to emphasize that I'm not pretending to be a world expert in curing every condition with every person. Ben de size şöyle bir imaj vermek istemiyorum. Yani dünyadaki her türlü problemi çözen her şeyin uzmanı imgesi vermek istemiyorum diyor. All I'm doing is offering some ideas, some possibilities for us all to explore and see how we can make use of them if they're useful. Bütün yapmaya çalıştığım şey diyor, size bir takım fikirler verip bunların hani kişi için nasıl kullanılabilir hale dönüştürülebileceğini sağlamak.
Peki bir terapist neden direnç gösteriyor acaba? Dirençli danışan yok, dirençli terapist vardır dedi. Terapistin direnç gösterme sebepleri neler oluyor? One question is about the resistance of the therapist. So why do you think that the therapist is showing a resistance? Because they're human beings. We like to be certain. We like to have a routine. Çünkü diyor ki yani bu aslında insan olmakla alakalı. Biz kesin olmayı ve belirli rutinlerimizin olmasını seviyoruz. Particularly if we've learned a special approach, a special theory. You know, this is the right theory. Biz genellikle diyor işte bir tane kuramı doğru diye belleyip oradan gitme eğilimi gösteriyoruz. So I think that therapists, as therapists, we have a duty to learn to be flexible, to learn how to listen, to learn how to generate a mood of expectancy, that the client is always right. Çünkü diyor ki yani bizim terapist olarak daha esnek olmayı öğrenebilmemiz lazım. Daha iyi dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Ve danışanın aslında her zaman haklı olduğu fikrini bir şekilde korumamız lazım diyor. Yeterli midir Sevda Hanım sizin için? Yani şöyle, o zaman hepimiz için hayatın içinde böyle rutinler var ve esneyemiyoruz. Bildiğimiz yoldan gitmeleri için birilerini çekiştiriyoruz. Yani gel benim bildiğime. Buralardan kendini çıkartmak için ne öğrenmiş ve ne yapıyor? Bize bir tavsiye verebilir mi? Belki esnemeyi öğrenebiliriz. So if it is a human being mistake, being resistant, then do you have any recommendations to cope with it? How we can learn to be more flexible? Yes. I think that if we find out what we as therapists like to do, then we will find that we have learned how to be flexible and not resistant in doing what we like to do. Evet diyor yani burada yaptığımız gibi aslında sevdiğimiz şeyin ne olduğuna bakarsak onun içerisinde bize daha esnek olmayı öğretecek bir şeyler de bulabiliriz diyor. So when we first start to do something, we think we have to do it a certain way. If you're gardening or cooking or riding a bicycle or swimming, it should be a certain way. But after a while we learn, oh yeah. So in doing what we like to do, we learn to be flexible and not resistant. Şimdi diyor ki mesela işte diyelim ki yemek yapmayı seviyorsunuz, bahçeyle ilgileniyorsunuz ya da bisiklete biniyorsunuz. Her ne yaparsanız yapın, öğrenirken önce bir rutin üzerinden öğrenmeye çalıştınız ama sonra işe yaramadıkça kendi yöntemlerinizi keşfettiniz, kendinizce esnekleştiniz. Aynı bunun gibi diyor yani. İletişimde şöyle bir şey oluyor ama mesela benim dediğim kabul edilsin yani ailemin içinde. O zaman o ben biraz kişisel bir soru oluyor Sevda Hanım galiba. Terapistle ilgili değil de. Tamam. Okay. Yani böyle bir şey de olabilir. It's getting personal. The question is getting personal, so I need to maybe manage that at that point. I am moving another question right now. So if the client doesn't have anything or he is not mentioning about anything she likes, or she's doing the things for the others, not him or herself. Yeah. Then what do you recommend in that case? Well, if someone says they don't like anything, then we can ask, what did you used to like? Eğer şu anda sevdiğim hiçbir şey yok derse geçmişte neyi seviyordunuz diyebilirsiniz. Or if you could do something that you'd like to do, what would that be? Ya da işte bir şeyi severek yapıyor olsaydınız bu ne olabilirdi? Bir soru vardı Açelya Hanım'ın danışanın sevdiği bir şey yoksa diye onu sordum kendisine. So if they can't find anything in the present that they like, we can look in the past and the future. Eğer diyor şu an için hali hazırda sevdikleri bir şey yoksa geçmişe ya da geleceğe bakabiliriz bunun için. And if they can't find anything in the past or in the future, we can give them some homework and say, over the next week, notice when things are not quite so bad. Eğer yani geçmişte ya da gelecekte de hiçbir şey bulamıyorsa o zaman bir ödev veririz deriz ki bu hafta boyunca böyle sizin için çok da kötü olmayan şeyler nelerdi onlara bir bakar mısınız deriz.
They're just some ideas. I'm not guaranteeing that will do that, but usually we can find, most people will find something that they like to do. If they Sadece diyor can't, yani sorry, go on. Okay. Diyor ki yani illa işe yarayacak diye söylemiyorum ama hani böyle bir etraflarına bakmaları işlerine yarayabilir. And most people who can't find anything they like now will find it in the past or in the future. Most. Eğer diyor kişinin şu anda elinde bir şey yoksa hoşuna giden pek çoğu diyor geçmişten ya da gelecekten kendileri için bir şey bulabilirler. And some people don't like anything. They never liked anything. They never will like anything. And maybe then this approach is not suitable for them. Eğer diyor yani kişinin şimdi de sevdiği bir şey yoksa, geçmişte yoksa, gelecekte hiçbir şey sevesi yoksa belki de o zaman diyor bu yaklaşım o insan için uygun olmayabilir yani. Okay, and then there's another Sorabilir miyim? question. İlgi Hanım tabii buyurun. Ben sizi beklemeye almıştım. Çok özür dilerim. Önemli değil. Şimdi ben şey sormak istiyorum. Diyelim ki bir terapistiz ya da terapist yapmaya çalışıyoruz. Önce kendi içimizdeki işte az önce yaptığımızda bir sürü sorunlarla karşılaştık. Dedim bunları illa çözüp kendimizin mükemmel olması gerekmiyor mu bunları yapabilmemiz için? Ve bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Her defa kendimize terapist yapıp işte bir şeylerimizi çözmemiz mi gerekiyor? Teşekkür ederim. As you know, in some therapy approach, to be a good therapist, first of all, you need to go under a personal treatment or personal therapy. So this is the question about, you know, we are not perfect as a human being and we are not perfect as a therapist. So if we are feeling or realizing some problems in ourselves, do we have to fix them? Or do we have to treat them to move on or to treat other clients, or what do you think I about don't know. Maybe. I'm not sure. Bilmiyorum da belki yapabilirsiniz. I heard about an American swimming coach who coached an American swimming team to a gold medal at the Olympics. Bir diyor yüzme koçu var Amerika'da duyduğum ve bunlar altın madalyalar kazanıyorlar. He couldn't swim. Ama yüzemeyen biri bu. But he didn't need to win the gold medal. He didn't need to swim. He needed to have a skill at being a coach. Ama diyor bu kişinin birebir doğrudan suya girip yüzüp altın madalyayı bu şekilde kazanması gerekmiyor. Bu kişinin yüzenlere nasıl rehberlik edeceğini bilmesi gerekiyor. Milton Erickson had polio when he was 18 and ended up the last several decades of his life in a wheelchair. Çocukken diyor Erickson'un kendisi bir çocuk felci geçiriyor ve buna bağlı olarak da hayatının kalanını tekerlekli sandalyede geçiriyor. And he helped athletes win gold medals. And he said, I've won gold medals from my wheelchair. Ama diyor bu halinde pek çok atlete yardım etmiş. Onlar gidip altın madalyalar kazanmışlar. O da demiş ki yani ben altın madalyayı tekerlekli sandalyeden kazandım. So we don't need to be perfect human beings before we can be helpful and coach people. Dolayısıyla insanlara yardım edebilmemiz, onlara rehberlik edebilmemiz için bizim mükemmel olmamıza bence gerek yok diyor. But if we have a problem with working with someone and it's a problem for us, then we've got a problem and we need therapy. Ama diyor eğer yardım ettiğimiz insanın problemi bizim için de problem oluşturuyorsa o zaman evet bizim o noktada bir terapiye ihtiyacımız var. Yeterli midir İlgi Hanım? Yine sorabilir miyim? Tabii. Bu konuda evet yeterli de. Mesela ben az önceki çalışmayı biraz geç katıldım ama yapmaya çalıştım. Diyelim ki sorunumu buldum. Başarı konusu. Ve o alana getirdim ama yeterli bulmadım. Her defasında aynı sorunu yaşadığımda yeniden aynı terapiyi yapıp o başarıdan önce böyle bir kendimizi mesela dans ederek ya da dans ediyormuş gibi hissederek yeniden o alana girip yeniden mi dönmemiz gerekir sizce? Teşekkürler. So she has another question actually.
So her question is about the exercise, about the problem, that we work on the problem, and also the favorite activities. She said that let's imagine that her problem is about feeling successful, and she feels like using this method didn't help her enough. So in next cases, what she should proceed, like doing the same exercises or over and over again repeatedly, or should she add something else into it? I don't know. Bilemiyorum diyor. I don't know. Öyle yapalım. Çok özür Was the diliyorum. exercise helpful? Did the exercise help? Çalışmanın kendisi size bir miktar da olsa yardımcı oldu mu? İlgi Hanım? Evet. Evet, Evet, biraz iyi. ne olduğunu hissettim. O anda hissettikten sonra döndüğümde yine kaygı yaşadım. İşte yine acaba anlayamayabilir miyim, çalışamayabilir miyim, başarılı olabilir miyim? İşte onun için sordum zaten. Her bunu yapmadan önce bu egzersizi yapsam bir müddet sonra düzelir mi anlamında. So she's asking that yet the exercise helped her a little bit, but when she completed the exercise, she finalized the exercise, she felt the anxiety again. So she is asking to cope with the anxiety. Should she repeat the activity again and again to cope with it? Well, it's for me to repeat what I was saying. I think it's a matter of learning. Söylediğim şey diyor, tekrar edeceğim. Bence bu öğrenme meselesi yani. What does she like to do? Ne yapmayı seviyordunuz? I think it was dancing. Dancing. So, how did she learn? Dans. How did she learn to dance? Nasıl öğrendiniz dans etmeyi? Yes. Nasıl öğrendiniz dans etmeyi? Çocukluktan. During her childhood. Çocukluktan. In her childhood. How did she learn? In her childhood, she didn't respond how. She said that she responded to when, I guess. Ne zaman öğrendiğinizi değil de nasıl öğrendiğinizi soruyor. So however she learned, İçgüdüsel bilemedim. Whatever her process was of learning to dance, she can learn to be confident and not anxious. Her ne şekilde öğrendiyseniz diyor aslında dans etmeyi, kaygılı olmamayı ve daha güvenli olmayı da aynı şekilde öğrenebilirsiniz. Did she have a dancing teacher? She said it was instinctual. I think she did it by herself. Good. Bir öğretmenin var mıydı diye sordu. Ben de sanırım kendiliğinden olan, içinden gelen bir şeydi dedim. So she did it by herself. It was instant. So I can imagine that she trusted herself. She wasn't anxious. O zaman diyor şöyle düşünüyorum. Kendine güveniyordu ve kaygılı değildi. And when she dances now, I bet she's not anxious. Ve şöyle varsayıyorum. Şu anda da dans ederken kaygılı değildir. Katılıyor musunuz İlgi Hanım? I think we have some connection issues. What's that? Thank you. Yeah? She agrees with you, yeah. Okay. So if someone dances, they can, and they like it, they can imagine dancing and notice how that feels. And then instead of performing and having to be successful, to dance with whatever the situation is not going to be conflictual. It's not going to be problematic. Eğer diyor yani kişi dans etmeyi seviyorsa, dans etmek kendisi için zevk veren bir şeyse, onun için kaygı uyandırmıyorsa, bunun hani o işte başarı performans kısmıyla uğraşmaktan daha çok diyor. Yani orada bir keyif kısmı var. Ona odaklanmak lazım. A woman told me that she liked cooking. O bana işte yemek yapmaktan zevk aldığını söylemedi. And she didn't use a recipe. She just added some of this and some of that, and then she tasted and add a bit more of what. But she liked cooking. Yani şöyle bir örnek düşünelim diyor. Yemek yapmayı seven biri var ama elinde bir hani yönerge yok, bir
tarifi kullanmıyor. İşte kafasına göre onu ekliyor, bunu çıkarıyor. And she was a good cook. Yani aynı zamanda iyi bir aşçı bu kişi. She said to me, I have a problem with my daughter. Bu kişi ona demiş ki benim kızımla ilgili bir problemim var. And I said to her, dealing with your daughter is like cooking. Ben de ona dedim ki diyor kızınla baş etmek yemek pişirmek gibi. Relating to your daughter is the same as cooking. Onunla uğraşmak aynı böyle yemek yaparkenki süreçlere benziyor. And she said, oh, okay. O da demiş ki tamam. Because she knew with cooking, whatever was there, she could manage it. She could do what she needed to do. Çünkü orada biliyor ki diyor yani yemek yaparken ne çıkarsa onu bir şekilde yönetebiliyor. About 6 months later, she said, I have a problem with my boss at work. He's annoying me. 6 ay sonra da demiş ki iş yerinde patronla bir problem var. Beni çok sinir ediyor. And I said to her, dealing with your boss is like cooking. Ona dedim ki diyor patronla baş etmek yemek pişirmek gibi. Oh, she said, okay. So O da demiş ki tamam. anytime she had a problem, she just needed to remember what it was like to cook. No problem. Dolayısıyla her ne problemi yaşarsa yaşasın, geri dönüp bakması gereken şey yemek pişirmenin nasıl olduğu. Ondan sonra onun için her şey tamam yani. Şöyle yapalım Time mı? is over ya. Evet, son bir soru var hocam. İki arkadaş da benzer sorular sormuş. Selektif mutizmle ilgili. Bir arkadaşımız şunu söylemiş. Ben CBT yaklaşımını kullanıyorum ve selektif mutizmi olan 10 yaşında bir danışanla çalışıyorum. Psikodrama yaklaşımından faydalanıyorum. Peki bu süreçte yani aynı danışanla Ericksonian hipnoterapiden de faydalanabilir miyim? Yardımcı olur mu? 10 yaşında mıydı danışan? 10 yaşında hocam. 10 yaşında. So there is a question about the actual client around 10 years old with a selective mutism and are expert working with the CBT, cognitive behavioral therapy, and also adding some psychodramatic methods into it, and they are saying that it's kind of working. But is there any way to use this hypnosis, solution focused hypnosis into it to help this client? Yes. Kullanabilirsiniz diyor. There was a little girl of 9 who was having nightmares that sharks were going to eat her. Onun da bahsedeceği 9 yaşlarında bir kız çocuğu var. She'd watched a horror movie. She'd watched Jaws. Do you know Jaws? Yeah. Do you know that movie? I don't think so. Bir korku filmi seyrediyor. It was a horror movie anyhow, about sharks. She was 9. Bu şeylerle ilgili, köpek balıkları ile ilgili. I know that movie, but it's very old. That's the why I surprised. Actually, a funny thing is, now this is really cute, that this little girl's, her aunt is from Turkey. Şimdi kızda diyor ilginç olan şey bunun diyor teyzesi de Türkiye'den. Belki bilebilirsiniz benim çocukluğumda Jaws diye bir şey vardı. Korku filmi vardı köpek balıkları ile ilgili her şeyi parçalıyordu falan. Anyhow, I asked this little girl, what do you like to do? Neyse diyor yani ben kıza ne yapmayı seversin diye sordum. And she said, I've been reading Harry Potter. O da demiş ki ben Harry Potter okuyorum. So I said, can we play a game? O da demiş ki bir oyun oynayabilir miyiz? She said, that'll be good. Tabii ki demiş olabilir. So I said, I want you to pretend that you are Harry Potter's sister. You're not a muggle, you're a wizard. O da demiş ki sen demiş Harry Potter'ın kız kardeşisin. I said, take your Magical. take your I think I got it. you take your wand out, whatever it's called, I can't remember, and make a spell. Demiş ki sen şu sihirli değneğini eline al, öyle bir salla ki her şey dağılsın gitsin. She had a big grin on her face. Birden diyor kocaman gülümsedi.
I said, what are you doing? She said, I've just surrounded myself with a white light. O da demiş ki ben kendimi bu beyaz ışığa bıraktım. She said, that will protect me against the sharks. Bu ışık demiş beni köpek balıklarına karşı koruyacak. She said, I'm bringing the sharks in. They're Köpek balıklarını trying to bite getiriyorum. through the white light. They're getting frustrated. They're getting bored. Now they're going away. Onlar içeri geliyorlar ama işte bu beyaz ışığa çarpıyorlar. En sonunda sıkılıp gidiyorlar. So we had this conversation that went for about 5 minutes. Biz de bu konuşmayı ortalama bir 5 dakika için yaptık. She'd been having nightmares for 3 months. Herhangi bir sorunu son 3 aydır yok. After that 5-minute conversation, she had no more nightmares. Ve diyor yani bu 5 dakikalık konuşmadan sonra bu işte korku dolu kabusları bitti. So children are much easier than adults because they haven't learned how to behave properly and sensibly. Çocuklarla çalışmak yetişkinlerle çalışmaktan daha kolay çünkü onların kalıplaşmış böyle şöyle davranmalıyım gibi şeyleri yok yani. And they have a very active imagination. So they're beautiful for this work. Beautiful. Ve diyor yani zihinsel dünyaları da çok hareketli. Dolayısıyla bu çalışmalar için çok uygunlar. Now, I think I noticed, just noticing the time, it's probably time for us to Yes. Finish, wrap it up. We are running out of time. Thank you very much, Rob. I want to make an announcement before we go to our participants, our training announcement. Before you make the announcement, can I Yes. just say thank you so much for inviting me to be part of this? You're welcome. Bitirmeden önce de ben herkesi beni davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. It's a real pleasure for me to be able to share this approach with people who are interested to find out about it. Benim için diyor yani bu yaklaşıma ilgi duyan insanlarla bunları paylaşmak çok büyük bir keyifti. So thank you for the invitation, and Olga, thank you for your beautiful translation. You're welcome. Thank you. And Hopefully we will work again. I want to thank everyone on the call for their patience and their willingness to play. Aynı zamanda diyor şu anda toplantıda olan herkese de teşekkür ediyorum diyor. Hem burada oldukları için hem çalışmalara katıldıkları için. So Seda, that's what I wanted to say. Yes, it's great pleasure for us to Having them here. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize bugünkü katılımınız ve paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İlgilenen arkadaşlar olacaktır diye tahmin ettiğim için bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Bugünkü biliyorsunuz yalnızca 2 saatlik bir webinardı ve çözüm odaklı hipnoterapi ile ilgili yalnızca genel bir bakış açısı sundu hocamız. Daha detaylı öğrenebilmek için mutlaka ki biliyorsunuz eğitimlere katılmak gerekiyor. 2 günlük bir eğitimimiz olacak. Rob Mcneilly hocamızla birlikte 20-21 Şubat tarihinde gerçekleştireceğiz ve eğitim sonunda Applied Psychology Enstitüsü onaylı sertifika alabilme imkanına sahip olacaksınız. Bunu duyurduktan sonra da bu arada chat bölümünden sizlerle hem afişimizi hem de formumuzu paylaşıyoruz. Başvuru yapmak isteyenler oradan da yine girip başvuru yapabilirler. Ücretli bir çalışma olacak bu arada belirteyim. Artı olarak da yine bu webinar sonrasında da katılım belgesi almak isteyen arkadaşlar şimdi yine chatten yazıyoruz. WhatsApp'tan bizlere ulaşıp katılım belgesi almak istediklerini belirtebilirler. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Olcay hocam çok çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, ben teşekkür ederim. ederim. Umarım ki 3-5 nöbetiniz çok güzel geçmiştir. Ben halimden memnunum. Çok sevindim hocam. Sizleri de çok çok öpüyorum. Ben Görüşmek dileğiyle. Rob, see you on the training. Bu chat. Thank you very much again. Teşekkürler. Olcay hocam. Bye bye. Evet. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.